Burası Çandarlı Kalesi. Bugün kapalı olduğunu söylüyor. Google bakalım kapalı mı açık mı? Karavanımız çok güzel bir yerde. Bir tarafı deniz kenarı, bir tarafı kale. Burada kahvaltı Sizin ettik. eşliğinde kahvaltı ettik az önce. Hem Dondurma özlemi kırmızı çizgisidir. İtalya'da. dondurma ve makarna yiyeceğim. Ben buraya 40 yıl önce gelmiştim 5 yaşındayken. Burada denize giriyorduk biz. 40 yıl sonra bunu hatırlayabilen kaç kişi vardır acaba? Çok güzel. Direkt denize mi bakıyorlar? Evler direkt denize bakıyor. Tam deniz kenarında. 2 adımda denizdesin yani. Kaleyi bu şekilde etrafını sanki suyun üzerinden yürüyormuşçasına geziyorsunuz. Biz de Foça'yı gece keşfetmiş oluyoruz işte. Foça. Ve ben. I love Foça. İngilizburnu'nun karavanların park ettiği yer burası. Eskiden burada en az 15-20 karavan olurdu. Türkiye'nin en popüler karavan park etme destinasyonlarından bir tanesiydi burası. Ve burası güneşin denize battığı nadir noktalardan biri. Evet, bugün bol gezmeli bir gün olacak. Güzel yerler bizi bekliyor, bir sürü yer göreceğiz. Bugün duraklardan bir tanesinde de kahvaltı edeceğiz değil mi? Evet, acıktığımızda ve güzel bir yer bulduğumuzda. Sucuk, ekmek, bal, tereyağı, peynir değil mi? Evet. Güzel bir yerden domates, biber bulursak iyi olur değil mi? Ya da pazar bulursak daha güzel olur. O zaman görüşürüz. Şimdi Çandarlı'dayız. Çandarlı'ya giriş yaptık. Çandarlı bayağı büyük bir sahil kenti diyelim. Hatta ileride de Çandarlı Kalesi var. Kale gözüküyor. Bayağı büyük bir yer. Çandarlı'da mola verdik. Bu tarafımız, sağ tarafımız deniz. Sol tarafımız ise Çandarlı Kalesi. Şöyle gösterelim. Birazdan etrafında yürüyüşe çıkacağız. Kahvaltıdan sonra Özlem de arkada kahvaltı hazırlıyor. Hadi Özlem. Neler yapacaksın? Bugünkü menümüzde sucuk, peynirli omlet, zeytin, peynir, domates, salatalık, Babanın balı. babamın balı, tereyağından oluşan bir peynirimiz var. Bayağı güzel bir kahvaltı. Bir de çay demliyoruz yani çaydanlığımız da bizimle. Öyle güzel kahvaltı edeceğiz. Böyle geze geze gidiyoruz road trip şeklinde bugün. Hadi road trip. Değil mi? Evet. İlk önce bir tabii yemeğimizi yiyelim. Çünkü karnımız çok acıktı. Sonra eritelim mi yediklerimizi? Zeytine uğraşacağız bakalım. Evet, kahvaltımızı da gösterelim. Sucuğumuz, omletimiz, çayımız ve Çandarlı manzaramız bu şekilde. Ayrıca balımız da var. Kahvaltımız bu şekilde. Afiyet olsun o zaman. Bakın kısa süre parklanmalarda, kısa süre durduğumuzda siyah perdeyi çekiyoruz. Ön perde ise açık gördüğünüz gibi. Ön perdeleri kapatmadık. Yani royperleri. Siyah perdeleri kapattık. Önden baktığımızda park etmiş gibi oluyoruz. Yani bir panel vanın arkasındaki panel nasılsa sürücü ve yolcu koltuğunun arkasında biz de şu anda o şekildeyiz. Camlarımızı da açmadık. Gördüğünüz bir tek ekimiz açık. Pervaneli ekimizden dışarıya veriyoruz kokuları. Yani bu şekilde yapmanızı öneririz kısa süreli parklanmalarda. Dışarıdan geçenler ön kapalı olduğu için göremiyorlar. Manzaramız bu şekilde, size göstereyim manzaramızı. Aracımızı böyle bir yere koyduk. Arka tarafta plaj var. Çandarlı plajı. Burası da kale var. Kalenin tam karşısındayız. Bu şekilde kahvaltı ettik burada. Burada kahvaltı ettik. Tam arkası kale. Şöyle gösterelim. Kale ile plaj arası. Bu şekilde. Burası Çandarlı Kalesi.
Biraz sonra gidip bakacağız. Bugün kapalı olduğunu söylüyor Google. Bakalım kapalı mı açık mı? Şöyle bir etrafını gezeriz en azından. Karavanımız nasıl bir yerde? Karavanımız çok güzel bir yerde. Bir tarafı deniz kenarı, bir tarafı kale. Hı-hı. Burada kahvaltı İkisinin ettik. eşliğinde kahvaltı ettik az önce. Hem yemek hazırlarken hem yerken ikisi birden gördük. Çok güzel bir yerdeyiz şu an. Çok sakin, sessiz bir yer. Buradan Foça'ya geçeceğiz. Foça'dan sonra da İzmir değil mi? Şu anda Çandarlı Kalesi'nin önündeyiz. Etrafını dolaşıyoruz. Küçük bir kale. Bu şekilde. İsterseniz okuyalım hızlıca. İsa'dan sonra 13. 14. yüzyılda Cenevre tarafından şehrin savunması amacıyla yapılmıştır. Daha sonra Sultan II. Mehmet zamanında 1450-1500'de ve yine 1814'te Türkler tarafından tamamen yenilenmiştir. 1955 yılında ufak da olsa bazı rezervasyon çalışmaları yapılmıştır. Giriş kapısında yazılı silik olduğundan tümü okunamamaktadır, diyor. 2010-2013 yılları arasında İzmir Valiliğinin katkıları Çandarlı Belediyesi tarafından orijinal sadıklanarak tamamen restore edilmiş ve aydınlatılması yapılmıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz o zaman. Kapısı da bu şekilde. Özlem'in en sevdiği şey dondurma. Dondurma Özlem'in kırmızı çizgisidir. Dondurma ve makarna. Dolayısıyla Roma'ya gidince 15 gün kalacak Floransa ve Roma'da. İtalya'da Dondurma ve makarna yiyeceğim. İtalya'da bir ay kalmayı düşünüyor. Yani vizesi bitene kadar İtalya'da kalmayı düşünüyor. İtalya'da kalacak. İtalyan olacak. En çok sevdiğin iki şey? Dondurma ve makarna. Hepsi İtalya'da. Foça'ya geldim en son. 5 yaşında, 6 yaşında gelmiştim Foça'ya. Şimdi tekrar Foça'ya geldim. Yeni Foça burası. Evet, şu anda Yeni Foça'dayız. Yeni Foça'ya geldik. Nasıl Yeni Foça Özlem? Deniz dalgalandı böyle. Ben güneşli hava seviyorum. O yüzden şu an çok güzel gelmedi bana yani. Buraya Böyle bağlantılı olarak. 1 Mayıs'ta mı kapanıyor demişler. Ne demişler? Evet. İşte genellikle sezon ne zaman açıldığı aslında belli olmuş oluyor. Buralara 15 Nisan'dan sonra 1 Mayıs, 15 Mayıs, 20 Mayıs civarında gelmek lazım. Hem hava da düzelmiş olur. Yeni Foça'dan sevgilerle. Şu anda Fotaş Tatil Köyü'ndeyiz. Ben buraya 40 yıl önce gelmiştim 5 yaşındayken. Burada denize giriyorduk biz. Alt taraftan bir tane şey vardı, bir alt geçit vardı. Alt geçitten geçiyorduk. Hatırladığım. Şimdi o alt geçidi bulmamız lazım. Üstten değil, alttan geçiyorduk. Alt geçidi bulmaya çalışalım beraber. Yolun üstünden geçmiyorduk. Yolun altından geçiyorduk, yolun altından. Bir bulmaya çalışalım denizi. Burası Fotaş Tatil Köyü. Biz 40 yıl önce kalmışız burada. Ayça'yla burada kiremit kırıyorduk. Topraktan kil yapmaya uğraşıyorduk. Aynen o zaman da şunlar böyle inşaatlar vardı. Hala da inşaatlar var. Çok fazla bir şey değişmemiş. O zaman da bazı şeyler inşaat olarak kalmıştı. Buradan bir yerden alttan geçit vardı sanırım şurası. Evet. Şuradan geçiyorduk. Meşhur alt geçiş burası. İyi hatırladım ha. 40 yıl sonra 40 yıl sonra bunu hatırlayabilen kaç kişi vardır acaba şu alt geçidi? İnşallah kapalı değildir. Buradan böyle çıkıyorduk. Şu yukarılarda bir yerdeydi. Bizim tatil köyü. Yani tatil köyün içerisindeki kaldığımız yer. Ondan sonra denize gitmek için buradan geliniyordu. Buradan alt geçitten. Evet, burasını hatırlıyorum. Burada serinlik oluyordu. Çok sıcak oluyordu. Buradan geçerken böyle serinliyorduk. Burada herkes böyle denize gidenler, denizden gelenler burada
O zaman Onur var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Yoktu herhalde. Evet, Onur yoktu. Ben şuradan koşarak, aynen şuradan koşarak atlıyordum ben denizden. Şu yarımada gibi dediği yer babamın şu uç kısım. 40 yıldır o betonu kırmamışlar. Şurada beyaz kayalık gibi bir yer var. Babamın dediği yer sanırım o beyaz olan yerde. Oraya yüzüyordu sanırım babam. Bizim koşarak denize atladığımız yerde şuradaki babamın yarımada dediği yer şurası. Sol tarafa doğru da böyle platform vardı. Beton. Orası hala var. Ama biz genelde ya şurası kumsaldı ya buradan giriyorduk. Böyle kötü değildi o zaman. Bayağı kumsaldı. Ya da şöyle gidiyorduk. Şu sağ taraftaki şu çıkıntıdan koşarak denize atlıyorduk. Ben de atlıyordum yani 5 yaşındayken. Ama simit var mıydı, kolluk var mıydı bilmiyorum. Ama şurayı çok iyi hatırlıyorum, şu köşeyi. Babamın da dediği yer orası. Sağ tarafta yarımada dediği. Burası da plajdı eskiden. Evet. O zaman şurası var mıydı bilmiyorum. Şuraya yeni şeyler yapılmış ama o zaman yalnızca Fotaş vardı. Şuradakiler olmayabilir. Burası Foça'yla, eski Foça'yla yeni Foça arasında Sazlıca koyuna çok yakın bir yer. Bizim koşarak atladığımız yere doğru yaklaşıyoruz. Babam da şu beyaz yere mi yüzüyordu? Şuradaki yoksa şuradaki yere mi yüzüyordu? Tam hatırlayamadım. O da hatırlayamadı. Şu karşı tarafta beyaz kayalık var. Sanırım şu beyaz kayalığa yüzüyordu. Çünkü beyaz kayalık diyorduk ona. Hala da kayalık beyaz. Beyaz kayalığa yüzmek diye bir terim vardı. Denizde bu arada hala pis değil yani. Fena değil. Bizim koşarak atladığımız yerde burası. Yarımada dediğimiz yerde burası. Evet. Beyaz kayalık da şu karşı taraf. Şöyle yakınlaştıralım. Burası. Burası beyaz kayalık. Bizim koşarak atladığımız yerde tam burası. Şuradan şöyle başladık. Şuradan koşup böyle cup. Buradan atlıyorduk. Burayı atladım. Burası tabii küçük ama çok büyük geliyordu. Şimdi geldiğimde o kadar büyük olmadığını anlıyorum. Küçükken her yer sana büyük geliyor ama aslında küçücük bir yer. Ben burayı kocaman böyle bir koy gibi hayat gözümde canlandırıyordum. O kadar da büyük değilmiş aslında. Küçük bir koy ama güzel. Korunaklı, dalga yok. Bazı yerler çok rüzgarlı. Mesela burada hiç rüzgar yok. Dalga yok. Yeni Foça feci rüzgarlıydı. Neredeyse rüzgar çarpıyordu bize. Ama burası Esfoça dedikleri bir tatil köyü. 40 yıl önce geldiğim ve tatil yaptığım bir yer. 40 yıl sonra geleceğim aklıma gelmezdi hiç. Güzel canım. Önce bile gezmişsin yani güzel yerlerde. Sen mesela 5 yaşında nereye gidiyordun tatile? Hiçbir yere gitmiyordum. Evde Git. oturuyordum 5 yaşında. Gittiğini hatırlar mısın? Ben ilk tatile 15 yaşında Silivri'deki denize girmeye başladım hiç hayatımda. 5 yaş demeyeyim de 7-8 yaşında adalardaki denize giriyorduk biz de adalarda. Ama 5 yaşında girmiyordum. Ben 2 yaşındayken başladım. Ben buradaki geçidi hatırladım. Çünkü yolun üstünden gidilmiyordu yani. Bir de bu kokuyu hatırlıyorum. Böyle bir... Kınalıada da var bu kokudan. Kınalıada adalarda. Ben seviyorum, tatil demek. Tatil kokusu. Genellikle tatil yerlerinde oluyor. Burası klimalı bir ortam burası. Bu geçiş yeri acayip serin ve cereyan yapardı böyle. Rüzgar eserdi. Özellikle yandıysan güneşten ya da yeni çıktıysan böyle biraz üşütürdü buradan geçerken. Şuradan çıktığın anda tekrar böyle bir sıcak basardı böyle. Evet. Burası Esfoça. Tekrar karamıza binip eski Foça'ya doğru şimdi yola çıkacağız. İngilizburnu'na doğru. Bu gece İngilizburnu'nun o yolda konaklayacağız. İngilizburnu'na giriş yasak. Ama İngilizburnu'na giden yerde kalabilirsiniz dedi. Zabıta aradık. Sağ olsunlar. İngilizburnu'na giden yolda kalabileceğimizi söylediler. Biz de bugün orada kalacağız. Yolun o tarafına çıktık şu anda. Bakalım. Karavanımız da burada. Neredeyse ağaca değiyor. O kadar yüksek ki. Nereye park edersek park edelim. Ağaç dallarına mutlaka dokunuyoruz. Burası da Sunset Mavi Fotaş Tatil Köyü. Evet Özlem, şu an neredeyiz? Çok güzel yerdeyiz. Şu an eski Foça'dan İngilizburnu'na yakın bir yerde. Kendi masamızı sandalyemizi attık ve yemeğimizi bu akşam burada yiyoruz. 4-5 tane de karavan var değil mi burada? Onlardan gördük zaten.
Yoksa ben hava soğuk diye düşünür dışarı çıkmazdım yani. Akşamları çünkü soğuk oluyor ama burada hava dingin ve güzel. Yıldızlar bile gözüküyor. Böyle karnımızı doyuruyoruz. Deniz çarşaf gibi. Hı. Ya sarmanımız var. İngiliz burnuna yakınız değil mi? Çok yakınız. 4-5 Biz buna arabalık. giriş yasak olduğu için sağ finalde bir yerdeyiz. Harita'da bir yer bulduk. 4-5 karavanlık bir yer yazıyordu değil mi? Burası Sarman. Foça'ya yakınız. Ya biz eski Foça'dayız. Azıcık yürüdüğümüz zaman yürüyüşle içeriye varabiliyoruz. Soframız da bu şekilde. Karavanımız da arkada. Gözüküyor sana. Evet, şu anda Foça sokaklarında geziyoruz. Nasıl burası? Şurada bir yerde yaşamak güzel olurdu yani. Çok güzel. Tek denize mi Sahil. bakıyorlar? Evler direkt denize bakıyor. Tam deniz kenarında. 2 adımda denizdesin yani. Kumsalı yok. Denizde buradan başlıyormuş Ama zaten. şimdi- Gayet güzel. Yani parasız ulaşılmamasına rağmen bizim gibi yürüyüş yapan insanlar var. Hı hı. Çok fazla böyle hareketledik yok henüz ama gayet güzel yani. Yürüyüş rahat yürünüyor. Deniz çok güzel görünüyor. Işıklı. Yani beğendim ben. Eski Foça evde gündüzünü görmek lazım ama ilk defa daha gecesini gördük. Evet, yarın gündüz İngiliz burnuna gideceğiz. Şöyle döndürelim. Şurada tekneler var. Karşıda ışıklı yerler, kale. O tekne türleri var mı? Burada tekne turları var. Karşıdaki adalara, koylara gidiyor. Çok güzel buranın koyları. Biz Foça'dayken tekne tur yaptığımı hatırlamıyorum ama karşıda bir sürü ada olduğu için o adaların koyları kesin güzel koylara sahiptir. O adadaki koylar güzeldir. O yüzden bir yere geldiğimizde tekne turu da yapmak lazım Foça'da. Yani ama denize girilen var mı? Stanford'da yazıyor mesela günlük Evet, tekne nereye turu. gidiyormuş mesela? Bak burada listesi var. Siren Kayalıkları, Kosova Plajı, Atatürk Adası, Club Med, Fokay Otel, Oyak Adası, Fener Adası, Kaleburnu, İnce Adası ve Beşkapılara gidiyor haritamızda. Bu şekilde Foça'ya geldiğiniz zaman bu teknik turunu yapın. Saat 10.45'te buluşuluyor, 11'de hareket ediliyor, 17'de limana dönülüyor. Evet. Günübirlik güzel bir tura benziyor. Tam buradaki adaları gördünüz. Burada kaç tane ada geziyor? Yaklaşık Atatürk Adası, Orak Adası, Fener Adası, İncir Adası. Toplam 4 tane ada var. 10 tane nokta yazıyor. 10 tane de lokasyon var. Biz gitmedik ama bir dahaki sefere gideceğiz. Eğer gidenler varsa yorumlara lütfen yazın. Mide, Nasıl hangi geçiyor? adalar daha güzeldi, hangi koylar daha güzeldi. Mesela Datça'daki turlar çok güzel oluyor. Tekne turu Datça'daki çok iyi oluyor mesela. Bodrum'daki tekne turu çok iyi oluyor mesela. Ölüdeniz'deki tekne turu da çok iyi. 3 Farklı yerdeki. firmalar farklı yerlere gidebiliyor. Evet. O yüzden sizin en beğendiğiniz koyları, en beğendiğiniz adaları yazarsanız sizin için çok yararlı olacak. Biz 3 yerdeki tekne turunu çok beğendik. Özellikle Ölüdeniz'deki, Bodrum'daki ve Datça'daki tekne turlarını çok seviyoruz biz. Oralar gerçekten güzel yerler. Ama mesela Alanya'daki tekne turunu çok sevmiyoruz. Antalya'daki tekne turlarını çok sevmiyoruz. Yani gittikleri yerler normal, sizin de gidebileceğiniz yerler. Walking turumuz devam ediyor Foça'da. Farklı. O daha farklı mesela. Evet, kalkış 13 Şey Ağustos var. mesela. Yarım Burası daha farklı mesela. Belki daha güzeldir bilmiyoruz. saatlik tekne gezisi var mesela. Şöyle yalnızca ufak bir koyu gezdiriyor. Saatlik 1 saat sürüyor. Tekne turu neredeyse. Eğer vaktiniz yoksa 1 saat ben geleceğim derseniz öyle hop on hop off şeklinde. Bir yüzmeli tur. Hiç bak, bak. Mesela burası Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Foça ilçe. Foça bayağı İzmir'in büyük ilçelerinden bir tanesi. İlçe statüsü almış bir yer. Deniz kokuyor. Ben Foça'yı unutmuşum. Nasıl? Bebekken geldiğin için mi? Evet, bir heykel vardı onu hatırlıyorum. Minibüs geliyordu, bir heykelin önünde kartal mıydı, sen horoz diyorsun. Horoz. Ben internetten öyle baktım. Bir tane yani eskiden minibüs oraya gelince orada bırakırdı ama yukarıda mıydı, aşağıda mıydı onu çok hatırlamıyorum. Yurt dışına çıkarılmış başka bir şehirdeymiş şu an. Şimdi unuttum hangisi olduğunu.
sakızlı dondurmaya denemeye geldik Nazmi Usta'ya. Burası çok meşhur Foça'da. Şöyle bir sakız dondurma aldık. Özlem de cookie'li aldı. Cookie'li deneyecek ama ben orijinalini aldım. Sakızlı dondurma aldım. Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesislerine geldik. Fiyatlar da bu şekilde. Fiyatlar gayet uygun. Foça'ya gelirseniz tercih edebilirsiniz uygun fiyatla. Sol bir arkadaşımız varmış. Ne demek bu? Kaşarlı sandviç 150 lira. Makarna mantı 220. Fiyatlar bu şekilde. Alkol içecek de var. Şöyle bir ortam. Hamburger 200 lira. Sonra Beş Kapılar Kalesi'ne geldik. Foça'nın bekçisi Beş Kapılar. Önden zümrüt bir derya akıyor. Gözünü dört açmak yetmemiş ona. Denize beş gözle bakıyor. Behramoğlu. Atol Behramoğlu. Çok güzel ışıklı bir yol yapmışlar. Wow. Milattan sonra 1538'de yapılmış. Yani tam Preveze Deniz Savaşı yılında 1538 Preveze Deniz Savaşı, yani Adriadoria ile Barbaros Hayrettin'in çarpıştığı ünlü Deniz Savaşı'nın olduğu sene yapılmış. Harika sanır. Tamamen Beş Kapılar dediğimiz kaleyi bu şekilde etrafını sanki suyun üzerinden yürüyormuşçasına geziyorsunuz. Biz de Foça'yı gece keşfetmiş oluyoruz işte, ilginç bir şekilde. Foça'nın gecesine giriyoruz ama sanki tüm Foça bizimmiş gibi. Yani o kadar az kişi var ki tamamen biz geziyoruz gibi. Foça. Ve ben. I love Foça. Bugün eski Foça'dayız. Yani Foça'da uyandık. Foça sahil bu şekilde. Eski Foça'da İngilizburnu'na geldik. Eskiden burası açıktı karavanlara. Şu gördüğünüz uçta karavanlar park ediyordu. En az 15-20 tane karavan oluyordu. Ama kapatmışlar. Artık karavanlar giremiyor. Şu şekilde giriş. Gördüğünüz gibi güzel bir yer, yeşillik. Offroad araçlar büyük ihtimalle yukarı doğru da çıkıyorlardı şöyle. Offroad karavanlar. Şimdi o karavanların park ettiği burnuna doğru gidiyoruz. Hızlıca. Oraları gezeceğiz. Hem de sabah yürüyüşümüzü yapmış olacağız. Bu kısa bir yürüyüş olacak. İngilizburnu'nun karavanların park ettiği yer burası. Eskiden burada en az 15-20 karavan olurdu. Türkiye'nin en popüler karavan park etme destinasyonlarından bir tanesiydi burası. Şimdi yürüyelim uca doğru. Karavanlar buraya kadar gelemiyordu. Karavanların geldiği yer maksimum şu köşeye kadar geliyorlardı. Buraya bir karavan sığıyordu. Şimdi buradan itibaren artık taşlık. Burası en uç kısım. Evet Özlem, ne diyorsun bu İngilizburnu hakkında? Güzel görmüş. Keşke biz de karavanla girebilseydik ama giremedik maalesef. Arabamızı girişin önüne bıraktık ve yürüyerek gittik. Gayet güzel bir yermiş. Denize de girilebiliyorsa yazın gelinip burada şezlong şemsiyeyle denize girilebilir, yani güzel bir yer. Ve denizin içine doğru olması da güzel. Güzel. Daha önce burada İngiliz askerleri 19. yüzyılda üsleri varmış. O yüzden buraya İngilizburnu denmiş. Aynı zamanda burası 1. derece sit alanı ve koruma altında. Ve burası güneşin denize battığı nadir noktalardan biri. Keşke kalıp izleyebilseydik güneşin batışını. Biz şu anda arkeolojik kanıtlar üzerinde yürüyor olabilir miyiz? Evet, biz şu an burada keşfedilmemiş arkeolojik kalıntılar olabilirmiş. Kalıntılar kazılmadığı için çok bir bilgi yok fakat böyle bir şeyden şüpheleniliyor. Ve altımız bir antik kent olabilir.
İzmir Buca'ya geldik. Hasan Ağa Parkı'ndayız. Hasan Ağa Parkı'nda böyle güzel bir yer bulduk. Böyle park ettik. Burada yürüyüş yapanlar, spor yapanlar, herkes burada. Bu şekilde bir park alanı. İzmir Buca'da. Park alanı da şu şekilde. Bayağı geniş bir park alanı var burada. Bu şekilde her geçen bakıyor. Bakmayan yok, öyle söyleyeyim yani. Bakanları saymayayım. Bakmayan bir kişi falan çıktı. Herkesin çok ilgisini çekiyor şu anda. İlk karavan da değiliz aslında ama herkes bakıyor. Buca Parkı böyle. Karavanımız da burada. Bir süre daha İzmir'deyiz. Bugün akşama doğru ayrılacağız. Görüşmek üzere. Burada ricotta peynirimiz. Tahinli Ricotta simit. peynirsiz yapamayız İkisi de kahvaltı. çok değişik tanesi. Tahinli simit ve ricotta peyniri. Üstünde güzelmiş. Simit. İçinde tahin var. Güzel mi? Bu ikili. Tatlı. Güzel. Kutlu peynir çok güzel bir şeymiş ama. Evet, manzaramız da şu şekilde. O zaman görüşmek üzere. Güzel, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bay bay. Bay bay. Çok güzel. Deneyin. Biz yine yollardayız. Meraklı Gezginler Yolda ekibi gezmeye devam ediyor. 500 metre sonra dümdüz ilerleyin. Foça'ya gittik. Foça'da gezdik yeni Foça'yı, oranın koylarını. Dümdüz ilerleyin. En sonunda da eski Foça'da konakladık ve İngilizburnu'na gittik. Sonra İzmir'e geldik. İzmir'de Buca'da güzel bir parkta park ettik. Güzel bir vlogtu bizce. Ne dersin? Evet, çok güzel oldu yani. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Gayet güzel vakit geçirdik. Burada bu vlogu noktalayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek vlogda Uşak'ta olacağız. Şu anda Uşak'a doğru gidiyoruz. İlk Uşak'tan- defa gidiyoruz Uşak'a bu Evet, arada. ikimiz de ilk defa gidiyoruz. Uşak'ın hem yerel lezzetlerini hem gezilecek yerleri o vlogda bulabilirsiniz. O zaman sonraki vlogda görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden İngilizburnu denmiş sence oraya? Ama İngilizlerin burnuna mı benziyormuş? Yoksa İngilizler genellikle oraya gidip orada kamp yaptıkları için mi? Yani İngiltere'den gelen çoğu oraya, mesela Kalkan'da bir sürü İngiliz var ya. Evet. Acaba Başka buraya gelen nerede İngilizler de ya da İngiliz karavancılar ya da İngiliz kampçılar acaba oraya gidip hep İngilizlerin kamp yaptığı bir alan olduğu için mi acaba? Tabii ki olabilir. O zaman Araştırdığım sabah için değil. bilmiyorum. Sabaha kadar araştıralım o zaman, yarın sabah Arkadaş. takipçilerimize anlatalım.